Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma ve kanalıma sefalar getirdiniz. Bugün çok güzel bir kahvaltılık tarifimiz var. Bir tane patates, bir tane kabak, biraz taze soğan ve maydanozla harika bir kahvaltılık hazırlayacağız. Lezzetine doyum olmuyor, yapılışı çok kolay ve çabuk. Bunun için hemen patatesimi ve kabaklarımızı güzelce rendeleyeceğiz. Kabaklarımızı da patatesimizin üzerine rendeliyoruz. Farklı bir yere rendelemeye gerek yok. Şimdi kabak ve patatesimizin üzerine hemen bir 2 çay kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Karıştıracağım ve kenarda bekleyecek. Biraz sulanacak. Suyunun çıkmasını bekleyeceğiz ve iyice sıkacağız. Şimdi bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Daha önce de kabak ve patlıcan tariflerimde suyunu sıktığım için istemeden izleyicilerim olmuş. Şimdi bazı şeylerde arkadaşlar bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü eğer bu kabağın ve patatesin suyunu sıkmazsak nereden baksanız yarım bardak, bir bardağa yakın su var içerisinde. Hamurumuzun kıvamını bozar ve istediğimiz ölçüde, istediğimiz gibi bir hamur oluşturamayız. Tadını da bozar. Maalesef bazı şeyleri yapmak için böyle suyunu sıkmamız gerekiyor. Kıvamında olsun, lezzetinde ve tadında olsun diye. Ama çok arzu ediyorsanız, ziyan olması, vitamini gitmesin diyorsanız bu çıkan suyu çorbalarınıza koyabilirsiniz. İçecek yapabilirsiniz. En kötü ihtimalle tuz koymazsanız eğer cildinize sürüp maske yapabilirsiniz. Ama bu suyun sıkılması lazım. Aksi takdirde bu kahvaltılık ürünümüz güzel olmaz. Şimdi ben 5-6 adet taze soğanımı minik minik doğruyorum. Şimdi bir süzgece koyduğumuz kabak ve patateslerimizin sularını güzelce bastırarak çıkartıyoruz. Görüyorsunuzdur ne kadar çok su çıkıyor arkadaşlar. İşte bu suyu hamurumuza katamayız. Yoksa en az 3 katı daha fazla un koymamız gerekir ve kıvamı da tutmaz. Geçen birkaç tarifimin altına öyle istemeden arkadaşlar vardı izleyicilerim. Bu suyu sıkıyorsunuz ve bütün vitamin gidiyor, çöp oluyor diye. Dediğim gibi bu suyu atmak zorunda değilsiniz. Çorba yapabilirsiniz. Yemeğe koyabilirsiniz. Ama bunu maalesef bu şekilde yapabiliriz ancak. Şimdi güzelce suyunu çıkartıyorum. Suyunu sıktığımız kabakları kasemize aldık. Doğradığımız taze soğanımızı ve maydanozlarımızı da üzerine ilave ediyoruz. Şöyle bir bardak sütüm var. Sütümü ilave edip güzelce karıştırıyorum. 1,5 su bardağı, aynı su bardağından unum var. Unlarımı koyacağım. Klasik 200 mililitrelik su bardağı. Unumu da ilave edip güzelce karıştıracağım. Yumurtamı koyacağım. Şimdi 2 adet yumurtamı ilave ediyorum ve tatlandırıcılar koyacağım. Böyle balçık gibi hafif cıvık bir hamur elde edeceğiz. Güzelce karıştırıyoruz ama. Şimdi karışımımıza bir tatlı kaşığı şeker koyuyorum. Ben çok yakıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber koyuyorum. Şöyle hemen yarım çay kaşığı kadar karabiber koyuyorum. Tuz koymuştuk ama onun bir miktarını suyla attığımız için şöyle yarım çay kaşığı tuz tekrar ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum tekrar. İsteyenler kekik de koyabilir, nane, çok yakışır kokulu baharatlar. Güzelce çırpıyoruz. Bir 2-3 dakika bekletiyoruz. Ondan sonra da tavamızın başına geçip pişirmeye başlayacağız. Bir tavamızın içini biraz yağladık. Yapışmayan bir tava olmasını özen gösterin. Çünkü yapışma yapabilir.
tavamıza güzelce yayıyoruz. Hamurumuz kek hamurundan biraz daha cıvık gibi, boza hamuru gibi. Dediğim gibi eğer yapışmayan bir tava kullanırsanız, biraz da yağlarsanız tavanız ısındıkça gayet güzel bir şekilde bırakacaktır hamurunuz kendini. Şöyle sallayarak bir kontrol edelim altını. Biraz daha piştikten sonra ters çevireceğiz. Şimdi size eski numaramı göstermek istiyorum. Burada yapabilecek miyim, bu mesafede görebilecek misiniz bilmiyorum. Hemen şöyle bilek hareketiyle çeviriyoruz. Bu kadar basit. Gayet güzel de pişmiş altı. Yumuşacık. Ters çevirmek istiyorum. Bu arada ocağımı göstermeliyim. Ocağım çok açık değil. Ortadan biraz kısık ve sürekli çevirerek ki içindeki patates pişsin. Kabak kolay pişer ama patates biraz zaman alır. O yüzden ortadan biraz kısık ateşte çevirerek yakmadan güzelce pişiriyoruz. Pişenleri alıp hemen devam ediyoruz. Biraz yine yağlamak istiyorum tavamı. Hemen hızlı 2,5 kepçe benim tavama uygun. Sizin tavanızın boyutuna göre siz döşeyin. Hemen sallayarak şöyle kontrol edin. Gayet güzel, hiç yapışma yok. Harika kahvaltılık hamurlarım hazır. Hiç hamur açmadan oklavasız, çok leziz. Bir kabağınız, bir patatesiniz varsa hemen bu güzel hamur işlerini yapabilirsiniz. İnanın çok lezzetli. İster 5 çayına, isterseniz kahvaltınıza yapabilirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki paylaşımlarımı beğeniyor ve bunun gibi paylaşımların devamını gelmesini arzu ediyorsanız lütfen videomu beğenip bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki güzel tarihte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.